Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden doğal sayılarla ilgili öğrendiklerinizin bir tekrarını yapacağım. İsterseniz siz videoyu durdurup benden önce cevaplayın. Daha sonra benim çözümlerimle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlayalım. Birinci soru. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız diyor. Hemen birinciye bakalım. 101.000. Bakın binler bölüğünde 101 var. Bunu koydum. Sonra diğer devamında 412. 412. Bu şekilde olacak. 17.000. Bakın 17 var sadece. Sonra 101. 17.101. Diğerini okuyalım. 59.070. 59 varmış binler bölüğünde. 70 yazarken yalnız burada biliyorsunuz birler bölüğünde 3 basamak oluyor. Hemen 70 yazmayacağız. Yani bir sıfır kendimiz koyacağız. 0.70 olması gerekiyor. Bazen öğrenciler hata yapıyorlar. Şöyle 59.000'i koyuyorlar. Sonra 70 yazdığı için hemen 70 koyuyorlar ama yanlış oluyor. Çünkü bu sayı 59.070 değil. 5.970. Yani bu aradaki sıfırı kendimizin koymamız gerekiyor. Bunu unutmayın. 100.400. Şimdi 100 varmış binler bölüğünde ve 400 devamında. 100.400. 476.000. 476 varmış. Sonra 72. Yani 0.72 yapacağız. Tabii ki bir sıfırı kendimiz ilave edeceğiz. Şimdi ikinci alıştırmamıza bakalım. Çözümleme. Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi çözümleyiniz diyor. Yani hem yazarak hem de bu şekilde basamak değerleriyle çözümleme yapacağız. Bakın en baştaki en büyük basamaktan başlıyoruz. Binler basamağı değil mi? Ve 8 tane binlik var. Yani biz buraya 8 tane binlik yazacağız. İlk önce yazıyla. Artı 5 tane yüzlük yazıyorum. Artı bunu yazmamıza gerek yok. Sıfır olduğunda bu şekilde yazmasak da olur. Sonra ne var? 6 tane birlik var. İşte böylece yazarak çözümledik. Bir de diğer şekliyle yapalım. 8 tane binlik 8000 eder. Artı 5 tane yüzlük 500. Artı 0'ı yazmasak da oluyor. 6 tane birlik 6. Diğerini yapalım. Bir tane 100 binlik var. 100 binler basamağında 1'i görüyoruz. Bir tane 100 binlik artı 0'ı yazmıyoruz. 3 tane binlik. 5 tane yüzlük var. Artı koymadık. Evet. 5 tane yüzlük. Artı 0'ı yine yazmıyorum. 8 tane birlik. Şimdi bir de diğer yöntemle yapalım. Bir tane 100 binlik 100 bin eder. Artı 3 tane binlik 3000. Artı 5 tane yüzlük 500. Artı 8. Son olarak 2 tane 10 binlik var. 2 10 binlik. Artı 8 tane binlik. Artı 4 tane yüzlük. 4 yüzlük diyelim. Ve sıfırı yine yazmıyorum. 9 tane birlik yazdık. Ha öğretmenim ben sıfırı da yazıyorum. Ne olacak? Yazabilirsiniz tabii. Yani sıfırı yazıyorsunuz diye yanlış olmaz. Ben fazladan yazmamak için sıfırı yazmasak da oluyor. Bunu göstermek için söyledim. Ama siz isterseniz yazabilirsiniz. Yani sıfır, onluk yazılabilir buraya. Önemli değil. Şimdi diğer şekliyle yapalım. 2 tane 10 binlik 20 bin. Artı 8 bin. Artı 400. Artı 9. İşte bu şekilde bitirmiş olduk. Evet, aşağıda bölüklerindeki rakamları verilen sayıları yazınız diyor. Şimdi birler bölüğü 376, binler bölüğü 9. Yani binler bölüğü tabi başa yazılacak. Sonra 376, 9376. Buraya bakalım. Binler bölüğü 265. 265'i koyduk. Birler bölüğü 78. Yine burada ne yapmalıyız? Birler bölüğünün 3 basamak olması gerekiyor. Ve 0 koymalıyız yani. Sadece 78 yazarsak yanlış olur. 0'ı unutmayın. Binler bölüğü 4 koyduk. Birler bölüğü 931. 4931 oldu.
Devam edelim. Şimdi büyüklük, küçüklük. Aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Küçükten başlayacağız. İlk önce kaç basamaklı olduklarına bakalım. Burası 5 basamaklı. Burası 6 basamaklı. 6 basamaklı, 4 basamaklı ve 5 basamaklı. Evet, basamak sayısı bakımından en küçük sayı tabii ki 4 basamaklı sayı, diğerlerinin hepsinden küçük. O zaman biz bunu başa yazalım. 5665 küçüktür diyoruz. Bu gitti. Şimdi 5 basamaklı 2 tane sayımız var. Ama hangisini koyacağız? Küçük olanı koyacağız. Bakıyorum. En başta 5 var. Bunda 4 var. O zaman 4 tabii 5'ten küçük olduğu için burayı, yani 41.559'u koymalıyım. Küçüktür diyorum. Yine bunu da gitti. Şimdi bunu yazacağım. 56.675. Bu da gitti. Şimdi 6 basamaklılar kaldı. Yine baştan bakıyorum. 5 ve 9. 5 daha küçük olduğu için 565.468 ve en büyük 947.800. Bu şekilde hepsini küçükten büyüğe doğru sıraladım. Aşağıdaki doğal sayıları bu kez büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bakıyorum basamak sayılarına, 6 basamak, 6, 6, 6, 6. Hepsi eşit sayıda basamakları var. 6 basamaklı. Ne yapmalıyım? En baştaki sayılara bakacağım. 7, 7, 5, 8 ve 1. 8 hepsinden büyük. O zaman bunu başa koyuyorum. 879.002. Büyüktür. Bu kez işareti bakın yukarıdakinin tersini çevirdim değil mi? Büyükten küçüğe doğru gideceğim için. Büyükler şu açık tarafa geliyor. Küçük olanlar kapalı tarafa geliyor. Şimdi bunu yazdık. İkinci kim olacak? 7 ve 7 var. Diğerleri küçük zaten. Acaba hangisi daha büyük? Bakıyorum 5, 5. 3, 2. Ha, burası büyük o zaman. 753.526. Sonra bunu yazıyorum. 752.999. Şimdi burada 5 vardı, 1 vardı. 5 tabii birden büyük olduğu için bu sayıyı yazmalıyım. 564.899. Bunu da koyduk. En küçük 102.001. Bu şekilde sıraya koymuş oldum. Diğer soruda örüntüler var. Örüntülerdeki kuralı bulunuz ve eksikleri tamamlayınız diyor. Şimdi bakıyorum 12, 24, 36. Ne kadar olmuş? Yani burada bir çoğalma var, artma var. Ne kadar çoğalmış? 12. 12 daha 24. 24, 12 daha 36. Yani 12, 12 çoğalıyor. O zaman 36'dan sonra 12 tane daha koyduğum zaman 48. 12 daha koydum 60. 72, 84, 96, 12 daha 106, 108, 12 daha 120. Böylece tamamladım. Kuralı ne? 12 artan. 12 artan bir kural var değil mi? 12 artarak ilerliyor sayılar. Burada 94'ten 88'e bir azalma söz konusu. Peki ne kadar azalmış? Bakıyorum 6 azalmış. Demek ki 6'şar 6'şar azaltmam gerekiyor. 82 6 tane düşünce. Ne oldu? 6 daha düştük 76. 70, 64. 6 tane daha düştük 58 ve 52. 6 azalan bir örüntü. Son örüntümüz 19. Birazcık azalmış sonra çoğalmış. Birazcık azalmış sonra çoğalacak. Peki ne kadar azalmış? Bakıyorum 1 azalmış. Yani bir tane azalma var. Sonra 9 tane çoğalma var. Sonra bir tane azalma var. Şimdi 9 tane çoğaltacağım o zaman. 26, 9 daha 35. Sonra bir tane azaltacağım 34. 9 tane çoğalttım 51. Bir tane azaldı 50. 9 çoğalttım 59. Bir azalttım 58. Evet, kuralımız ne? 1 azalan ve 9 artan bir kural. Bu şekilde kurallarını da yazmış oldum. Sırada yuvarlamalar var. Buradaki sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Şimdi ne yapıyorduk en yakın onluğa yuvarlarken? Son birler basamağına bakıyorduk. Eğer birler basamağında 5 ve 5'ten büyük olan 6, 7, 8 ve 9 varsa ileriye yuvarlıyoruz. Küçükler varsa, yani 5'ten küçükler 4, 3, 2 ve 1 varsa geriye döndürüyorduk.
Burada 5 var. 5 ileriye gidiyor. İleride kim var? Nereden bulacağız? Şuradan bulacağız. Bakın 40'ı görüyoruz değil mi? 40'tan sonra 50 olması lazım. O zaman bu sayı 2150'ye yuvarlanıyor. Burada 3 var. Geriye dönecek. Geride zaten 20'yi görüyorsunuz. O zaman 50.020 olacak bu. 1 geriye dönüyor. Bakın 40'a dönecek. Zaten kendi onluğuna dönecek. O zaman 198.640. 2 var, o da geriye dönüyor. Yani 50'ye dönecek. 1450. 1 yine geriye dönüyor. Yani 9'a dönecek. 4000 yani 90'a dönecek demek istedim. 4590. 6 ileriye gidiyor. İleride kim var? 70 burada görüyorum. O zaman 80 olacak bir öndeki, ilerideki. 380'e yuvarlanacak. 3 geriye dönüyor, 70'e dönecek. Yani 9870. 5 ileriye gidiyor. İleride 30'dan sonra 40 var. Yani 10.140 olacak. En yakın yüzlüğe yuvarlarken ise son iki basamağa bakıyorduk. Son iki basamaktaki sayı eğer 50 ya da 50'den daha fazla, daha büyükse ileriye gidiyor. 49 ve küçük olanlar da geriye dönüyor. Şimdi burada 45 var. Geriye dönecek. Geride kim var? Hangi yüzlük? Bakın buradan görüyoruz. 100. Yani 2100'e yuvarlayacağız. Burada 23 geriye dönüyor. Zaten yani 50.000 olacak. 50.023 50.000'e yuvarlanır. Öğretmenim 50.000 sayısı binlik ama diyebilirsiniz. Tabii ki binlikler içerisinde 50.000 ama aynı zamanda yüzlükler içerisinde de var 50.000. Onluklar içerisinde de var. Biz burada yüzdeye yuvarlıyoruz ama 50.000 çıkıyor sonuç. 41. 50'den küçük geriye dönüyor. Bakın 600'ü görüyoruz. O zaman 198.600. 52. O zaman ileriye gidecek. Burada 400 var. 400'den sonra ilerideki kim var? 500 değil mi? Yani 1500 olacak sayı. 91 50'den fazla olduğu için ileriye. Burada 500'ü görüyorum. O zaman 600 yapacağım onu. 4600. 76. O da ileriye gidiyor. Burada 300 olduğuna göre ileride 400 var o zaman bir sonraki. 73 yine 50'den fazla. 800'ü görüyorum. O zaman 900 yapacağım. Yani 9900 olacak. 35 50'den küçük olduğu için geriye yani 100'e dönecek. 10.100 olacak. Bu şekilde yuvarlamayı da yaptık. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.